Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle kar topunun gonca ipini kullanacağız. 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası K535. İpimiz %100 akrilik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bazen soranlar oluyor, o yüzden göstermek istedim. Şöyle kalınlığını da göstereyim ipimizin. Bununla güzel, harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkartalım. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlarsak modelimiz tam denk gelecektir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek benim için yeterli. 17 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şöyle ben birkaç sıra haroşa lastik yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra üzerine modelimizi kuralım. Ben haroşalarımı düz olarak örüyorum. Siz de eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Ters örerek de yapabilirsiniz, düz örerek de. Evet, şu şekilde devam edelim. Evet, lastiğimi tamamladım. Şöyle 3 diş haroşa yaparak lastiği tamamladım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Sıradaki ilmeğimi önce bir düz ördüm. Bir doladım. Daha sonra ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bakın 1, 2, 3 oldu. Tekrar ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani bir ilmekten 4 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3, 4 ilmek çıkarttım bir ilmekten. Arada 3 düzümüz var. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir kez doladım. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Daha sonra ilmeğimi bir kez daha düz olarak ördüm. Bir ilmekten 4 ilmek çıkarmış oldum. Arada 3 düz ilmeğimiz var. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir kez doladım. Daha sonra arka boşluğuna bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi de düz olarak ördüm tekrar. 3 düz ilmek, 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi önce düz ördüm. Daha sonra bir kez doladım. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi de bir kez daha düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Kenarda bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm.
Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bir ilmek ters ördüm. Şu bir ilmekten 4 ilmek çıkarmıştık. Onun hepsini bir alıyorum. Bakın dördünü de bir aldım ve düz örerek topladım. İlmeğimi düz örerek topladım ve şişimden çıkardım. Arada 3 ters, 1, 2, 3 ters ilmek ördüm. Şu toplu ilmeğe gelince hepsini bir aldım şişime ve düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm tekrar. Arada 3 ters ilmek. Bu artırma yaptığım ilmeklerin hepsini de topladım ve düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Arada 3 ters ilmek. Bu toplu ilmeğe gelince hepsini bir aldım, düz ördüm ve kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm. Kenarda bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın önde şöyle pıtır pıtır görünmeye başladı. Şimdi modeli kaydıracağız arkadaşlar. 2 sırada o şekilde yapacağız. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bakın şu ortada 3 düz ilmeğimiz vardı. Onun ortadaki ilmeğe geldik. Bu ilmeğimizi şimdi pıtırcık yapacağız. Önce bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve şişimdeki ilmeğimi ördüm tekrar. Yani bir ilmekten 4 ilmek çıkardım. Arada 3 düz ilmeğimiz, 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bakın araya kaydırmış olduk bu ortadaki boşluğa. 3 düz ilmekten sonra ilmeğimi bir kez düz ördüm. Bir doladım. Daha sonra arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi de düz olarak tekrar ördüm. 3 düz ilmek, ilmeğimi bir kez ördüm, bir doladım, arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, daha sonra ilmeğimi bir kez daha ördüm. 3 düz ilmek kenarda ördüm, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters, zaten ilmeklerimiz ters gördüğünüz gibi. 3 ilmek ters ördüm. Toplu ilmeğe gelince bakın bunu hepsini bir aldım. 4 ilmek zaten bu. Dördünü bir aldım ve düz örerek kestim. 3 ters ilmek, bu artırma yaptığımız ilmeğin hepsini bir aldım, düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmek, aynı işlemi yapıyorum. Bunun hepsini bir alıyorum, şöyle düz ördüm ve kestim. 3 ters ilmek. Modeli 4 sıradan kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle harika bir model. Tabi ilerledikçe daha güzel gözükecek. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen.
Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir düz. Bir sonrakini önce bir düz ördüm. Bakın aynı hizaya geldi. Birinci sırada yaptığımızın. İlmeğimi bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Daha sonra arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi tekrar düz örerek şişimden çıkardım. Bir ilmekten 4 ilmek çıkardım. 3 düz örüyoruz arada. 3 ilmek düz ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Arada 3 düz. Yine aynı işlem. İlmeğimi ördüm. Bir doladım. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Daha sonra ilmeğimi tekrar düz ördüm. Arada 3 düz. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek, toplu ilmeğe geldiğinde hepsini bir şişime alıyorum. Düz örerek kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Arada 3 ters ilmek. Aynı şekilde devam ediyoruz. Toplu ilmeklerimizi düz öreceğiz. Aradakileri ters. Bakın bunu düz ördüm. Hepsini bir aldım ve kestim yani. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Modeli kaydırıyoruz. 3 ilmek düzden sonra sıradaki ilmeğimi önce bir kez düz ördüm. Bir doladım. Daha sonra arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Arada 3 düz ilmek. Sıradaki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Bir doladım. Arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve tekrar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten 4 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3 düz ilmek. Aynı işlemi yapıyorum. Kenarda 3 düz ilmek, kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmeğimiz var. 3 ters ilmekten sonra şu topla ilmeğimize geldik. Hepsini bir şişime aldım. Düz örerek kestim. Tekrar bunu tek ilmek haline getirdim yani. İlmeğimizi topladık burada. İpim tellenmeden alırsam. Evet. 3 ters ilmek arada. İlmeklerimin hepsini bir aldım. Düz örerek topladım. 3 ters ilmek. İlmeklerimin hepsini, bu toplu ilmeklerin hepsini bir aldım. Düz örerek topladım. Kenarda 3 ters ilmeğimiz. Modeli bir kez daha kurduk arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta.
Yani modeli kaydırarak yapıyoruz. 2 sıra aynı şekilde yaptık. Üçüncü ve dördüncü sırayı da kaydırarak yapacağız. Evet, modelimiz böyle. Ben bir de çekim öncesi bir parça yapmıştım. Size göstereyim. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bunu beraber yaptık. Şöyle haroşa lastik kullandım. Bunu da tekstil tipi başlayarak yine haroşa üzerine devam ettim. Şöyle bırakayım bunu. Evet. Bu lastikten de yapmak isterseniz kanalımda var. Tekstil tipi lastik diye. İsterseniz yorumlar kısmına da linkini bırakabilirim. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde görüntüsü. Bakın iki tarafı da gayet güzel. Harika bir model. Kenar ilmeklerimiz de bu şekilde çıkıyor. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. 2 renk, 3 renkli olarak yapabilirsiniz. Bence harika olur. Şöyle göstereyim. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.